Miami Uluslararası Havalimanı, Eylül 1976. Gümrük kuyruğu. Karşında 40'lı yaşlarında Amerikalı bir kadın var. Mutlu. Arkasında bavulunu çekiyor. Kolombiya'dan yeni döndü. Hayatının en güzel tatiliydi. Bavulunun içinde 5 kilo saf kokain var. Piyasa değeri $300.000. Kadının bundan haberi yok. Bir hafta önce bir havalimanı barında bir adamla tanıştı. Yakışıklı, çekici, yabancı aksanlı. Adam onu Kolombiya'ya davet etti. Sana harika bir tatil yaşatacağım. Kadın onunla gitti. Aşık oldu. Romantik akşam yemekleri, dans. Adam ona kendini yeniden istenen biri gibi hissettirdi. Son gününde adam ondan bir iyilik istedi. Kuzenim Kolombiya kahvesine ihtiyaç duyuyor. Miami'ye götürebilir misin? Kadın hemen evet dedi. Tabii ki. Senin için her şeyi yaparım. Şimdi gümrük kuyruğunda sıranın ona gelmesine 3 kişi kaldı. Kalbi hızlı atıyor ama korkudan değil, heyecandan. Gelecek ay Amerika'ya onu ziyarete geleceğini düşünüyor. 2 kişi kaldı. Memur bugün çantaları kontrol ediyor, açıp dikkatle bakıyor. 1 kişi kaldı. Kadın gergin değil. Sonuçta bu sadece kahve. Adam ona vakumlu paketleri göstermişti. 1. sınıf kahve, ailemin gururu. Memur onu işaret ediyor. Çantayı masaya koyun lütfen. Kadın bavulu bırakıyor, gülümsüyor. Nereden geliyorsunuz? Kolombiya, çok güzel bir ülke. Çantada ne var? Kıyafetler ve kahve, Kolombiya kahvesi. Bir arkadaşa hediye. Memurun eli fermuara uzanıyor. Parmakları metalin üzerinde. Çekmeye başlıyor. Tam o sırada odanın diğer ucundan başka bir memur sesleniyor. Buraya lazımsın. Öncelikli kontrol. Memur başını kaldırıyor, kadına bakıyor. Orta yaşlı Amerikalı bir kadın, sakin, gülümsüyor. Düşük risk. Beyan edecek bir şey var mı? Hayır, sadece kahve. Memur çantayı açmadan geçmesine izin veriyor. Evinize hoş geldiniz. Kadın yürüyor, bavulu arkasından geliyor. Başardı. Farkında olmadan Amerika Birleşik Devletleri'ne $300.000 değerinde kokain soktu. Onu baştan çıkaran adam Carlos, daha sonra bunu 200'den fazla kadına yapacak. Havalimanı barları, yalnız yolcular. Aynı çekicilik, aynı yalan, aynı sonuç. Bazı kadınlar gümrükte yakalandı. Şu an federal hapishanede oturuyorlar. Hala onun kendilerini sevdiğini düşünüyorlar. Hala bunun gerçek olduğuna inanıyorlar. Carlos bir daha hiçbirine ulaşmadı. Bu operasyon ona 18 ayda ilk milyonunu kazandırdı. $1 milyon nakit. Carlos Lehder, ileride 200'den fazla kadına aynısını yapacak. Bu tarz gerçek suç hikayelerini araştırıp hazırlamak büyük emek istiyor. Bize destek olmak için videoyu beğenebilir ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi meteliksiz bir bulaşıkçının nasıl milyonlar kazanan bir ada kralına dönüştüğüne bakalım. 6 yıl önce Carlos Lehder New York'ta bulaşık yıkıyor. Meteliksiz, kimsesiz, elinde hiçbir şey olmayan bir göçmen, bir bulaşıkçı. 6 yılda nasıl milyoner bir uyuşturucu baronuna dönüşür? Cevap bir hapishane hücresinde saklı. 1974, Connecticut. Çılgın bir fikri olan Amerikalı bir sörfçüyle birlikte. Bir fikir ki uyuşturucu ticaretini sonsuza dek değiştirecek. Danbury Federal İslah Kurumu, Connecticut. Ocak 1974. Carlos Lehder hücresine giriyor. 24 yaşında 90 kilo esrarla yakalandı. Aptalca bir trafik durdurması. 4 yıl hapis cezası. Hücre arkadaşı çoktan orada. Sıska bir Amerikalı, uzun saçlı, elinde bir sörf dergisi. George Young, Kaliforniyalı bir sörfçü. Aynı suçtan tutuklandı. Esrar taşımacılığı. Hızla arkadaş oluyorlar. İkisi de genç, ikisi de hırslı, ikisi de hapishaneyi geçici bir aksaklık olarak görüyor. Son değil. George, Carlos'un ihtiyaç duyduğu bir yeteneğe sahip. Sınırların üzerinden uyuşturucu uçurmayı biliyor. Küçük uçaklar, alçak irtifa, radarın altından. Meksika'dan Kaliforniya'ya, çöl pistlerine hızlı para. Ama George'un bir sorunu var. Meksikalılara güvenilmiyor. Malı çalıyorlar, polisle konuşuyorlar ve dikkatsizler. Carlos'ta ise George'un ihtiyacı olan şey var. Kolombiya'da aile bağlantıları. Bir gece Carlos her şeyi değiştirecek bir soru soruyor. Hiç kokain taşıdın mı? George hiç taşımadı. Sadece esrar. Küçük kar marjları, iyi para ama özel bir şey değil. Carlos ona matematiği anlatıyor. İmparatorluk kuracak matematiği.
Esrar, kilosu 500 dolara alınır, 1000 dolara satılır. Kar 500 dolar. Kokain, kilosu 5000 dolara alınır, 65 bin dolara satılır. Kar 60 bin dolar. Aynı uçak, aynı risk, aynı pilot. 100 kat daha fazla para. George bunu anında görüyor. Fırsatı, geleceği. Ama bir sorun var. Büyük bir sorun. Kolombiya, Florida'ya çok uzak. Küçük uçaklar bu mesafeyi tek seferde kat edemez. Bir yerde yakıt ikmali yapmaları gerekiyor. Kolombiya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir yerde. Kendi kontrol ettikleri bir yerde. Carlos önce söylüyor. Bize bir ada lazım. 18 ay boyunca plan yapıyorlar. Hapishane onların iş okuluna dönüşüyor. Ziyaret saatlerinde hücrenin zeminine haritalar seriliyor. Mesafeler, yakıt menzilleri, uçuş rotaları hesaplanıyor. Kolombiya'dan Bahamalara, mümkün. Bahamalardan Florida'ya, kolay. Hangi adalarda yerleşim var? Hangi hükümetler satın alınabilir? Hangilerinde pist var? Hangileri satın alınabilir? Her şeyi inceliyorlar. Uçak kapasiteleri, kokain fiyatlandırması, Amerika'daki dağıtım ağları, kar marjları, risk yönetimi. George açık bir soru soruyor. Bunun parasını nasıl ödeyeceğiz? Uçaklar, inşaat, rüşvetler, korumalar. En az 1 milyon dolar lazım. Carlos tereddüt bile etmiyor. Ben hallederim. Aralık 1975. İkisi de aynı hafta tahliye edildi. Hapishane otoparkı. Son bir el sıkışma. Cennette görüşürüz, diyor George, gülümseyerek. Bunu birlikte inşa ettiklerine inanarak. Carlos başını sallıyor ama zaten farklı bir plan kuruyor. Farklı arabalara doğru yürüyorlar. Plan basit. Parayı kazan, adayı satın al, işi kur, ortak ol. George buna inanıyor. Eşit ortaklık, kardeşlik, birlikte bir imparatorluk kurmak. Carlos inanmıyor. George'dan ihtiyacı olan her şeyi çoktan öğrendi. Uçuş rotaları, pilot bağlantıları, kaçakçılık yöntemleri. Tüm bilgi çıkarıldı. Artık George'a ihtiyacı yok. Ama Carlos'un önce paraya ihtiyacı var. Hem de ciddi miktarda. Hem de hızlı. Elinde hiçbir şeyi olmayan eski bir mahkum bu parayı nasıl kazanır? Cevap şu anda bir havalimanı barında oturuyor. Tek başına şarap içiyor. Neyle karşılaşacağından haberi yok. Miami, Florida, Ocak 1976. Carlos'un artık 1 milyon dolara ihtiyacı var. Bir planı var. Karanlık bir plan ama etkili. Miami Uluslararası Havalimanı'nın çevresindeki barlara sık sık gitmeye başlıyor. Şehir merkezindeki barlar değil, plaj barları değil, havalimanı barları. Turistlerin eve uçmadan önce tatillerini bitirdiği yerler. Belirli hedefler arıyor. Yalnız seyahat eden Amerikalı kadınlar. 40 ile 50 yaş arası. Alyanslı ama kocasız. Pahalı bavullar ama yalnız bakışlar. Tatilini kendi başına uzatan türden bir kadın. Havalimanı barlarında oturup şarap içen, eve dönüş uçuşunu erteleyen türden. Carlos yakışıklı. 3 dili akıcı konuşuyor. Tehlikeli bir karizmaya sahip. Yalnız insanların neye ihtiyacı olduğunu tam olarak biliyor. İlgi. Yaklaşımı her zaman aynı. Hedefin yanına oturur. Çok yakın değil, bir sandalye arayla. Bir içki söyler, bekler. Sonunda kadın onu fark eder. Bardaki en ilginç görünen kişi odur. Amerikalı gibi görünmeyen, o aksana sahip olan tek kişi. Göz teması bekler. Sonra gülümser. Küçük bir gülümseme, saldırgan değil, sadece samimi. Affedersiniz, bu koltuk dolu mu? Kadın hayır der. Carlos daha da yaklaşır. Bugün mü uçuyorsunuz? Kadın başını sallar. Tatildeydim. Miami Beach. Rahatlamaya çalıştım. Pek işe yaramadı. Miami Beach turistler için, rahatlamak için değil, Kolombiya'ya gitmeliydiniz. Kolombiya, Kadın artık ilgileniyor. Güney Amerika'nın en güzel ülkesi. Gerçek plajlar, gerçek dağlar, gerçek kültür. Burası gibi yapay değil. Hiç gitmedim. Kesinlikle gitmelisiniz. Ben aslen oralıyım. Size gerçek Kolombiya'yı gösterebilirim. Turist versiyonunu değil. 1 saat boyunca konuşuyorlar. Carlos dinliyor. Gerçekten dinliyor. Kadının hayatı, işi, ilgi alanları hakkında sorular soruyor. Ona görüldüğünü hissettiriyor. Sohbetin sonunda telefon numarasını almış oluyor. Önümüzdeki hafta Bogota'ya dönüyorum. Tatilinizi uzatmak isterseniz bu sefer gerçek bir tatil haber verin. Kadın 3 gün düşünüyor. Boş evi, sessiz hayatı, yalnızlığı. Sonra onu arıyor. Gelmeyi çok isterim. Kolombiya'da Carlos tamamen değişiyor. Artık bir uyuşturucu satıcısı değil, bir prens gibi. Onu güzel otellere götürüyor.
Çok pahalı değil, şüphe çekmeyecek kadar makul ama etkileyici. Yerlilerin yediği restoranlara, salsa kulüplerinde dansa, dağlara ve plajlara, günübirlik gezilere. Kadın aşık oluyor. Kolombiya'ya değil, ona. İlgiye ve istenmiş hissetmeye. Carlos bunu daha önce yapmıştı. Zamanlamayı biliyor. Bir hafta, daha uzun değil. Bağ kurmaya yetecek kadar, çatlakları görmeye yetmeyecek kadar kısa. Carlos son gün kahvaltıda bir iyilik istiyor. Küçük bir iyilik, özür dileyen bir tonda. Miami'deki kuzenim ondan kahve göndermemi istedi. Kolombiya kahvesi. Fazla aldım, bavuluma sığmıyor. Bir çantayı taşır mısın? Adresini sana mesaj atarım. Sadece bırak. Kadın hemen evet diyor. Tabii ki. Onun için her şeyi yapar. Havalimanında Carlos ona bavulu veriyor. Sadece kahve. Gümrük umursamaz. Yasal bir şey. Onu öperek uğurluyor. İnince seni ararım. Amerika'ya gelişimi planlarız. Kadın uçağa biniyor, gülümsüyor. Geleceklerini planlıyor. Carlos uzaklaşıyor. Adını çoktan unutmaya başlamış bile. Bavulda 5 kilo kokain var. Vakumla paketlenmiş, profesyonel ambalaj, kahve paketlerinin içine gizlenmiş. Gümrük açarsa bulur. Ama orta yaşlı, tatilden dönen Amerikalı kadınların bavullarını nadiren açıyorlar. Başarı oranı %98. Carlos bu operasyonu ayda 3-4 kez tekrarlıyor. Farklı havalimanları, farklı kadınlar, farklı zamanlama. Hep aynı yaklaşım, hep aynı sonuç. Seyahat başına maliyet. Uçak, otel, yemekler için $2.000. Seyahat başına kar, teslim edilen kokainden $300.000. Eylül 1976'ya gelindiğinde Carlos ilk milyonunu kazanmış durumda. Ama durmuyor. Operasyon devam ediyor. Havalimanı barları, yalnız kadınlar, kokain teslimatları. 1978'e gelindiğinde elinde $4 milyon üzerinde para var. İhtiyacı olan her şeyi almaya yetecek kadar. Üstüne Medellin'de sınırsız mal sağlayabilecek tedarikçilerle bağlantılar. Üstüne Miami'de teslim ettiği her şeyi dağıtabilecek dağıtıcılarla bağlantılar. Bir sonraki aşamaya hazır. Ada. Norman's Cay, Bahamalar, Mayıs 1978. Exuma zincirinde küçük bir ada. 5 kilometre uzunluğunda, yarım kilometre genişliğinde. Nüfus yaklaşık 50 Amerikalı emekli. Buraya balık tutmak ve sessizlik için, cennet için gelmişlerdi. Şimdi Carlos Lehder burayı, Amerika'yı kokainle doldurmak için kullanacak. NASAO'daki bir güven şirketi aracılığıyla International Dutch Resources adında bir Bahama şirketi kuruyor. Mülk satın almaya başlıyor. İlk olarak adanın kuzeydoğu ucundaki Beckwith evi. $190.000 nakit. İpotek yok, soru yok. Sonra batı ve doğu uçlarında 65 hektarlık arazi. $875.000 nakit. Sonra otel, marina, yat kulübü. Toplam yatırım $4,5 milyon. Hepsi nakit. Adanın asıl sakinleri değişiklikleri fark ediyor. Gece gelen inşaat ekipleri, uzatılan pist, silahlı garip adamlar, garip saatlerde ekipman dolu tekneler. Sorular sorduklarında Carlos çok çekici davranıyor. Bir tatil köyü inşa ediyoruz. Daha fazla turist. Herkes için iyi, ada için iyi. Ama çok fazla soru sorulduğunda Carlos artık çekici olmuyor. Bir sakin evini satmayı reddediyor. Sahil şeridinde 1. sınıf konumda bir mülkü var. Carlos değerinin 2 katını teklif ediyor. Adam reddediyor. Adam bir sabah balığa çıkıyor. Öğleden sonra dönüyor. Evi ezilmiş durumda. 12 metrelik yatı ağır bir vinçle sudan kaldırılmış ve doğrudan çatısının üzerine bırakılmış. Adam ertesi gün evini satıyor. Hemen adayı terk ediyor. 1979'un başına gelindiğinde dönüşüm tamamlanmış durumda. Pist 1000 metreye uzatılmış. Radar sistemleri kurulmuş. Kamuflaj kıyafetli silahlı korumalar. Saldırgan Doberman köpekleri. Makineli tüfekli devriye tekneleri. Kolombiya bayrağı dalgalanıyor. Operasyon bir fabrika gibi işliyor. Kolombiya'dan her gece uçaklar geliyor. Uçuş başına 300 kilo. Carlos her 4 kilodan birini kendine ayırıyor. Kendi payı. Bu günlük 75 kilo demek. Günlük $4 milyon. Nova Scotia Bankası sadece onun hesapları için özel bir sayım ücreti oluşturuyor. O kadar çok nakit taşıyor ki, ada çalışanları için bir cennete dönüşüyor. Yüzme havuzları, partiler, sınırsız kokain, Medellin'den kadınlar. İstedikleri her şey.
Ama bu hediyeleri kabul etmek onları tuzağa düşürüyor. Asla ayrılamıyorlar, asla ifade veremiyorlar. Zevk ve suçla bağlanmışlar. VIP misafirler düzenli olarak ziyarete geliyor. Jorge Ochoa, Pablo Escobar, Robert Vesco, Carlos Leder. Bir zamanlar bulaşıkçı, bir zamanlar mahkum ama artık bir kral. Kendi adası, kendi kuralları, kendi ülkesi. Bir hapishane hayalinin gerçeğe dönüşmüş hali. Her gün milyonlar kazanıyor. Her şey mükemmel işliyor. Her şey kusursuz görünüyor. Ta ki 1979 Mart'ında bir gün her şeyi değiştirene kadar. Carlos'un geçmişinden biri adaya geliyor. Bu yeri asla bulmamasını umduğu biri. Ortak olduklarını düşünen biri. Ve Carlos'un imparatorluğu çatlamak üzere. Norman's Cay, Mart 1979. George Jung, planlanmasına yardım ettiği adaya geliyor. Hapishane hücresinde tasarladıkları ada. Hücre, zemine serilmiş haritalar, kağıt üzerinde hesaplamalar, uyuşturucu ticaretini sonsuza dek değiştirecek bir plan. Ama George'un gördüğü şey, tasarladıkları şey değil. Carlos değişmiş. Kokain onu paranoyak yapmış. Güç onu acımasız yapmış. Operasyon, George'un hayal ettiğinden çok daha büyümüş. Her yerde silahlı korumalar, kamuflaj kıyafetleri, Che Guevara posterleri, Kolombiya bayrakları. Bu bir kaçakçılık operasyonu değil, bu askeri bir üs, ayrı bir ülke. Carlos, George'u zar zor fark ediyor. Ona bir misafir gibi davranıyor, bir ortak gibi değil. Hapiste ona uçaklar hakkında her şeyi öğreten adam gibi değil. George gerçeği anlıyor. Carlos'un artık ona ihtiyacı yok. Carlos'un tuttuğu Amerikalı pilotlar daha ucuz, daha kolay harcanabilir. George'un bağlantıları çoktan çıkarılmış, değeri kalmamış. Ortaklıkları bir hapishane arkadaşlığıydı ve hapishane arkadaşlıkları milyarlarca doları kaldıramaz. Carlos bir sabah ona söylüyor. Artık burada istenmiyoruz. Hiçbir açıklama, hiçbir tazminat, hiçbir teşekkür yok. Bunu birlikte kurduk. Bana hapiste bir fikir verdin. Bunu ben kurdum. Aralarında fark var. El sıkıştık, söz verdik. Umrumda değil. Bugün git. George gidiyor. Florida'ya dönen bir uçağa biniyor. Meteliksiz, öfkeli, ihanete uğramış. Sonunda kendi operasyonunu kuracak, yakalanacak, tekrar hapse girecek, yıllar sonra Carlos'a karşı ifade verecek. 2021'de ölecek. Yarısı kendisine ait olması gereken ada için hala öfkeli. Ama Carlos için George sorunu çözülmüş. Paylaşacak bir kişi daha az, taşınacak bir yük daha az. Ada gelişmeye devam ediyor. Sonra hükümet izlemeye başlıyor. 4 Eylül 1979. Operation Raccoon. Carlos'un Amerikalı pilotlarından biri, Edward, 3 Bahama Savunma Kuvveti teknesinin NASA'dan Norman's Cay'e doğru geldiğini fark ediyor. 90 polis memuru. Ward telsizle Carlos'a haber veriyor. Geliyorlar. Büyük baskın. Carlos sakin görünüyor. Neredeyse eğlenmiş gibi. Çünkü zaten biliyor. Bir Bahama yetkilisi bir gün önce onu uyarmış, her şeyi taşıması için zaman vermiş. Polis geldiğinde adada 33 kişi buluyor. Carlos ve Alman koruması Manfred dışında herkesi tutukluyorlar. İkisi orada değil. Polis kanıt arıyor. Hiçbir şey bulamıyor. Kokain gitmiş. Silahlar saklanmış. Belgeler yok edilmiş. Herkes $2000 kefalette serbest bırakılıyor. 48 saat içinde Carlos bir hükümet yetkilisine $250.000 ödüyor. Herkes Norman's Cay'e geri dönüyor. İşler her zamanki gibi devam ediyor. Bir DIA yetkilisi daha sonra şunu ifade ediyor. Carlos Leder sadece Norman's Cay'e sahip değildi. Tüm o lanet ülkeye sahipti. Aralık 1979. Bahama hükümeti Carlos'a resmi olarak adadan ayrılmasını emrediyor. Carlos emri görmezden geliyor. Hükümet hiçbir şey yapmıyor ama baskı artıyor. Amerikan baskısı. Başkan yardımcısı George Bush, Başbakan Lyndon'ı arıyor. Görüşüyorlar. Bush, CIA gözetleme verilerini, uçuş kayıtlarını, Lyndon'ın Norman's Cay'de Carlos'la birlikte görüntülendiği fotoğrafları masaya koyuyor. Bush soru sormuyor, söylüyor. Bunu düzelt ya da sonuçlarına katlan. Bu arada NBC muhabiri Brian Ross araştırma yapıyor. Eski sakinlerle görüşüyor, belgeler topluyor, bir dava dosyası oluşturuyor. Carlos, baskının geldiğini biliyor
Ama umursamayacak kadar zengin, endişelenmeyecek kadar güçlü, kaçmayacak kadar kibirli olduğunu düşünüyor. Dokunulmaz olduğuna inanıyor, yanılıyor. Eylül 1983. NBC News bir belgesel yayınlıyor. Bahamalar, satılık bir ulus. Gazeteci Brian Ross her şeyi ifşa ediyor. Carlos Lehder, Norman Kay, hükümet rüşvetleri, hepsi. İsimler, fotoğraflar, banka kayıtları. Kongre soruşturmaları başlıyor. Uluslararası baskı. DEA araştırmaları. Günler içinde Bahama hükümeti Carlos'un hesaplarını donduruyor, mülklerine el koyuyor. Her şeye 2,5 milyar dolar değerindeki adam birdenbire parasına ulaşamıyor. Yetkilileri rüşvetle susturamıyor, operasyonunu savunamıyor. Norman Kay bitmiş durumda. Carlos, Kolombiya'ya kaçıyor. Yeniden inşa etmeye çalışıyor, yeni operasyonlar başlatıyor ama ölümcül bir hata yapıyor. Nisan 1984. Kolombiya hükümeti kaçakçılara karşı tavır alıyor. Amerika'ya iade artık gerçek bir tehdit. Carlos kaçak duruma düşüyor. Ormana saklanıyor, hastalanıyor, neredeyse ölüyor. Pablo Escobar onu kurtarıyor, Medellin'e geri getiriyor. Ama Carlos artık bir sorun. Çok görünür, çok gürültülü, çok tehlikeli. Tüm Medellin kartelini hedef haline getiriyor. Escobar bir karar veriyor. 4 Şubat 1987. Kolombiya Özel Kuvvetleri Carlos'un çiftliğini kuşatıyor. 200 asker, helikopterler, zırhlı araçlar, isimsiz bir ihbar onlara her şeyi vermiş. Kesim konum, koruma sayısı, mülkün yerleşim planı. İhbar, Medellin kartelinin içinden geliyor. Escobar onu satmış. Carlos yatağında yakalanıyor. Zayıf, hasta, kavga bile edemiyor. Ada kralı, bir imparatorluk kuran adam, onursuzca ele geçiriliyor. 48 saat sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giden bir uçakta. Amerika'ya iade edilen ilk büyük Kolombiyalı kaçakçı. Ceza, ömür boyu hapis artı 135 yıl. Bulaşıkçıdan ada kralına. Oradan federal mahkuma. İhanet üzerine kurulmuş bir imparatorluk. İhanetle yıkıldı. Uyuşturucu ticaretinde herkes harcanabilir, krallar bile. Bu haftalık bu kadar. Eğer hikaye hoşuna gittiyse videoyu beğenebilir, devamını kaçırmamak için abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşürüz.